Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı oldukça kolay bir tepsi dolusu ekmek tarifimle geldim. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kaba 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum. Ve hemen ardından 3 tatlı kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettikten sonra öncelikle şeker ve mayayı karıştırıyorum. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Kullanacağınız sıvıların mutlaka ılık olmasına dikkat edin bu aşamada. Daha sonra yarım su bardağı kadar da sıvı yağını ekledim. Bir miktar daha karıştırdıktan sonra hemen içerisine unun bir kısmını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Onu da içerisine ilave ettim. Hamur yoğunlaşana dek spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız miktar ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız hamur oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamuru yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarif için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra masada da bir 4-5 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra kullandığım hamur kabının içerisine kalan sıvı yağını ekliyorum. Hamura da bu şekilde yediriyorum. Bu aşamada ekmeğiniz daha yumuşak olacaktır. Kalan sıvı yağını da yedirdikten sonra üzerine streç ile örtüp 45 dakika kadar hamurun mayalanması için bu şekilde bekleteceğim. 45 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle mayalanan hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hazırlayacağınız hamurun havasını alın. Hamurun son aşamasında yağ sürdüğüm için hamur çok kolay bir şekilde masaya bıraktım. Herhangi bir yapışma olmadı. Ekmek hazırlayacağımız için hamuru 4'e katladım. 4'e katladıktan sonra tekrardan kenar kısımlarından bohça şeklinde hamurun ve ekmeğin iç kısmının göz göz olabilmesi için katlama işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra tekrardan bir 10 dakika kadar hamurun kendini salması için bekleteceğim. 10 dakika gibi bir süre beklettim. Hamur kendini birazcık saldıktan sonra ellerimle hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Merdane ile kullanacağım tepsinin boyutuna göre
Yuvarlak bir form vererek hazırlamış olduğum hamuru bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine hazırlamış olduğum hamurumu yerleştiriyorum. Ve tepsimin boyutuna göre açabildiğim kadar hamurumu büyütüyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra tepsi mayası için 20 dakika kadar hamuru bu şekilde bekleteceğim. ...20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde kabardı. Tarif için bir tane yumurta kullanıyorum üzerine sürmek için. Sarısını ayırmadım, tüm bir şekilde kullanacağım. Fırça yardımıyla hazırlamış olduğum hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine şekil vermek için böyle ufak bir bardak kullandım. Dilerseniz su bardağıyla da aynı şekilde şeklini verebilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ekmek hamurumu bu şekilde hazırlarken fırınımı da önceden ayarladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar ekmeğimi fırında pişirdim. Ve sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kızardı. İlk sıcağının çıkması için biraz beklettikten sonra üzerine temiz bir bezle örttüm. 3-4 dakika kadar da o şekilde beklettim. Dilerseniz üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.